Merhaba pati severler. Eğer ilk kez kedi sahipleniyorsanız yapmanız gerekenleri bu videoda söyleyeceğim. Videonun sonuna kadar izlemenizi size tavsiye ediyorum. Çünkü küçük bir yere atlamanız büyük bir soruna yol açabilir. O yüzden video sonuna kadar izlemenizi size tavsiye ediyorum. İsterseniz videoya geçelim. İlk önce bir tane kedi box'ımız gerekiyor. Bunların çeşitleri var. İşte şeffaf çantalı olanlar var. Normal tipik bir kedi box'ı var. Tamamen sizin zevkinize bağlı alabilirsiniz. Kum kabı çok önemli. Benim çok önem verdiğim bir yer. Bir hastamızda kum kabını geç değiştirdiğinden dolayı evdeki saksıları eşeleyip oralara etmeye başlamıştı. Ve hastamız bütün saksılarını evden kaldırmak zorunda kaldı. Kum kabını 2-3 günde bir değiştirmenizde fayda var. Ne kadar taze değiştirirseniz o kadar iyi. Mama konusu çok önemli. Ufaklık için sizin yapabileceğiniz en yararlı şey mama konusudur. Mama konusunda eğer 1 yaşından küçükse kitten maması dediğimiz yavru mamasından, eğer 1 ile 7 yaş arasındaysa adult yani yetişkin maması, eğer 7 yaşından da büyükse senior mamasından alabilirsiniz. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Kaliteli mamalar almanızı öneriyorum. Onun için yapabileceğimiz en temel 2 şeyden birisi bir mama, 2 temiz su devamı. Bu arada su kabında da paslanmaz metal ya da seramik olursa gayet ufaklık için iyi olur. Onun hiyerarşisine uygun davranmamız lazım. O yüzden bir tırmalama tahtası önemli. Bunun sayesinde de sizin eşyalarınız, sevdiğiniz, değer verdiğiniz eşyalarınız zarar görmeyecektir. Kedilerin doğası yeri bölgesel hayvanlardır. O yüzden yüksek yerleri severler ki tüm odaya ya da tüm eve hakim olmak isterler, görmek isterler. O yüzden yaklaşık sizin boylarınızda ya da sizin yükseğinizde bir rafta yer yapabilirsiniz. Oradan tüm odayı izleyip evet ben burada görüyorum hepinizi, bana burada zarar gelmez diyebilmeli. Bir raf, küçük bir raf eğer koyabiliyorsanız koymanızı tavsiye ediyorum. Ufaklığı ölü tüylerden arındırmak için bunlar için özel bir eldiven var. Onu giydiğinizde böyle tarar gibi yapıyorsunuz ve ölü tüyleri arındırmış oluyorsunuz. Çok hastamız var, böyle 150, 200, 300, 400 bile veren var oyuncaklara. Ama ufaklık yüzüne bile bakmıyor. Ama bir 10 TL'lik bir oyuncak bile olduğunda hiç belli olmuyor. Bütün gün onunla vaktini geçirebiliyor. Bunun bir maddiyatla, bir kaliteyle açısından bir farkı yok. Sadece ufaklığın zevkiyle alakalı bir durum. Yani onlar da insanlar gibi. Zevkleri farklı. Eğer ona hitap ediyorsa ona çok oynayacaktır. Yani onun para miktarı belirlemez. O yüzden çok para vermenizi tavsiye etmiyorum. İdeal oyuncaklar alabilirsiniz. Çok para vereceğiniz yer değil. Diyelim ki evden hemen çıkacaksınız. Üstünüzde tüyler var. Tüy toplayıcı rulolar var. Ne yapabilirsiniz? Diyelim ki evden çıkacaksınız. Üstünüz tamamen tüy oldu. Nasıl temizleyeceksiniz? Ruloyla beraber 10-20 saniye içinde çıkacaktır. Yapıp hemen çıkabilirsiniz. Yapacaklarınızı yaptınız ve hekimimize götürme vakti geldi. Şimdi veteriner kliniğine götüreceksiniz. Veteriner klinik seçiminde şöyle yapmanız bence daha doğru. 7/24 açık bir klinik her zaman bulmanız zor ama 7/24 ulaşabileceğiniz bir klinik önemli. Niçin diyeceksiniz? Eğer bir acil durum oldu hemen ulaşabilirim diye. İsterseniz hekimimize götürdüğünüzde sırayla ne aşamalardan geçeceğinizi size aktarayım. Genel bir muayene edecek, durumu nasıl ya da bundan sonraki devamında nasıl olacak size bilgilendirmeler yapacak. Kimlik verecek size, tamamen ücretsiz. Yapılan aşılar orada kademeli basılacak. Sizin aşı programınız olacak. Şimdi aşı takviminde neler olacak? İlk önce 3 temel aşımız var. Bunlar karma, lösemi ve kuduz. Bunlardan karma benim en çok önem verdiğim aşı. Çünkü herpes virüs, parvovirüs gibi virülansı yani gücü düşürülmüş aşıyı ufaklığa veriyoruz. Ufaklığa verdikten sonra bir gün halsiz gibi oluyor. Bir günden fazla olursa hekiminize danışmanız gerekiyor. Aşıların işte günlük kaçırır mıyım, şöyle olur mu falan filan gibi sorularda takılmayın. Bazı klinikler kendi SMS yoluyla bilgilendiriyor. Bazı klinikler uygulama var. Telefonunuza uygulama indirdikten sonra takip edebiliyorsunuz. Ne kadar süreniz kaldı? Atıyorum karma aşıya ne kadar süre kaldı? İç parazite ne kadar kaldı? Bunları görebiliyorsunuz. Biz kendi kliniğimizde hem uygulama kullanıyoruz hem SMS yoluyla da bilgilendiriyoruz. O yüzden hani süresi kaçırma gibi bir derdiniz olmasın. Uygulamayı indirdikten sonra oradan siz de takip edebiliyorsunuz ne kadar gününüzün kaldığını. Ufaklığın ilk vurulacağı aşı karma aşı. 2 aylıkken bu aşı uygulanacak ona. 21 gün sonra bir daha aşıyı uyguluyoruz. Parvovirüs,
herpes virüs gibi çok önemli kedi gerişik hastalığı, üst solunum yolu enfeksiyonları gibi hastalıkları önlediği için bunlara çok önemsiyorum. Karma aşısının gününü asla kaçırmamanız gerekiyor. İkinci aşı kedi lösemi aşısı. Bağışıklık sistemini etkilen viral bir hastalık. 11 haftalıkken uygulanmaya başlanıyor. Ama uygulanmaya başlanmadıktan önce test yaptırmanız gerekiyor. Çünkü içinde eğer ufaklığın lösemi hastalığı varsa ve siz de lösemi aşısını enjekte ediyorsanız onun için hayati bir risk söz konusu. 24 saat içinde nüksedip hayatını tehlikeye sokabilir. O yüzden test yaptırmanız gerekiyor. Üçüncü aşı kuduz aşısı. Yasa olarak yaptırmanız gereken bir aşı. O yüzden bunu kesinlikle yaptırmanız gerekiyor. 3 ayını doldurduktan sonra yaptırıyorsunuz. Zaten hekiminizle irtibat halinde olacaksınızdır. Onunla beraber devam edebilirsiniz. Zaten çevrenizden duymuşsunuzdur. İç parazit, dış parazit. Şimdi biraz daha bunların ayrıntılarına inelim. Hep duyduğunuz, belki de bilmediğiniz iç ve dış parazit ilaçları var. Size bundan bahsedeceğim. İşte genelde şöyle sorular oluyor hastalarımızdan. İşte ben kedimi dışarıya çıkarmıyorum, yeni de iç parazit ilacı yaptırayım mı? Yani bizim için en önemli şey ufaklığın sağlığı. Onun ufaklığın sağlığı için ne yapılması gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Şöyle, ufaklık belki dışarı çıkmıyor ama parazit larvalarını sizin ayakkabılarınızın altından evin içine sokmuş olabilirsiniz. O larvaları eğer kediniz ayakkabınızı yalayıp yutup içinde bir hastalığa dönüştürebilir. O yüzden hiçbir şekilde riske gerek yok. İç ve dış parazit ilaçlarını uyguluyoruz. 6 ile 8 haftalık arası başlıyoruz. İç parazitte aşıyı çok tercih etmiyorum açıkçası. Tableti tercih ediyorum. Eğer tableti yutmuyorsa şu yolu yapabiliriz, aşıya yönelebiliriz. Ama ilk önce tableti denememizde fayda var. Tabletler 60, 70, 80 değişiyor. Klinikten kliniğe değişiyor. Şehirden şehire fiyatlar değişiyor. Ama 60, 70, 80 TL civarlarında 3 ayda bir iç parazit ilacımızı uyguluyoruz. Dış parazit ilacını ensesine damla şeklinde yapıyoruz. O yüzden 1-2 gün boyunca ıslanmaması gerekiyor. Etkisini kaybetmemesi açısından. 3 ila 5 ayda bir yaptırıyoruz. Sizin yapabileceğiniz onun sağlığı için mama ve su. O yüzden onları eksik etmemizi size tavsiye ediyorum. Ve aşı takvimimizi geciktirmemeniz. Çok basit bir şekilde uygulamadan takip edebilirsiniz. O yüzden ufaklığın sağlığı bizim açımızdan çok önemli. Onun sağlığına zarar gelecek her şeyden kaçınmamız gerekiyor. Yani daha çok hayatımızı ona göre şekillendirmemiz gerekiyor. Çünkü o her şeyin farkında değil. Hayatımızı ona göre şekillendiriyoruz. Aşı takvimini kaçırmamız gerekiyor. Zaten uygulamadan SMS yoluyla da bilgilendiriliyorsunuzdur büyük ihtimalle. İsterseniz şimdi ilerleyen periyotlar geldi. İşte kısırlaştırma vakti ne zaman olur? Kısaca değinmek istiyorum. Eğer isterseniz bunu detaylı bir şekilde de size anlatabilirim. Erkek kedi sahiplendiyseniz 8 ila 10 ay arasında kızgınlık dönemine girmeye başlar. Kısırlaştırmanın faydaları ne? Testis kanserinden ve diğer hastalıklardan korunmak için bunu yaptırıyoruz. Kısırlaştırmanın ufaklık açısından en önemli faydası testis kanseri gibi tehlikeli bir hastalıktan koruyacağıdır. Ama bunu böbreklerin de böbrek hastalığı risklerinden de korumak için 15-18. aylarını doldurmasını beklemeliyiz. Ciddi böbrek hastalıklarından korunmak için 15-18 aylık olana kadar kısırlaştırılmaması gerekiyor. İsterseniz bir de dişi kedilere bakalım. Dişi kedilerde 5 ila 8 ay arasında kızgınlığa giriyor. Şimdi genelde hastalarımızdan da şöyle sorular oluyor. İşte kedimin kızgınlığa girdiğini nasıl anlarım? İşte anlayabilir miyim? Merak etmeyin. Yani çok rahat anlarsınız. Sık sık miyavlar. Yani normal ritüelin dışında bir davranış sergilemeye başlar. Bazıları çok agresifleşir. Bazıları evin her noktalarına idrarlarını bırakmaya başlar. O yüzden bundan anlayabilirsiniz. Burada önemli nokta kızgınlığa girmeden kısırlaştırılması. Çünkü burada tehlikeli hastalıklardan, meme kanseri, rahim kanseri gibi tehlikeli hastalıklardan tamamen arındırmış oluyoruz. O küçük bir dönem. O dönemi atladığımızda bu tehlikelerden ilk baştaki kadar koruyamıyoruz. O yüzden başta tam o dönemi kaçırmamızı size öneriyorum. Zaten siz de hekimimiz de size bunu söyleyecektir. 4 ile 6 ay arasında kısırlaştırmaları yapılıyor. O dönemi kaçırmamanız çok önemli. Meme kanseri, rahim kanseri gibi tehlikeli hastalıklardan korunmuş olursunuz. Eğer o dönemi atlarsanız bir önceki kadar iyi bir koruma sağlamış olmazsınız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. İstediğiniz bir içerik varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.